Görünmeyen bir gizli saldırı altındayız. 1973 ile 2018 yılları arasında sperm sayılarında %50'ye yakın bir azalma var. Bu sürecin devam ettiğini düşünürseniz belki 20-25 yıl sonra çocuk sahibi olmak belki de imtiyaz sahibi olmak gibi bir şey olacak. Yumurtlama bozukluğunun en sık görülen sebebinde biz neyi görüyoruz? Şeker yüksekliğini, insülin direncini görüyoruz. Sebepsiz değil. Yaşadığımız kısırlık pandemisi. Sıcak bir laptopu getirip kucağınıza saatlerce koyuyorsunuz. Çok fazla sıcak suya, kaplıca vesairelere maruz kalıyorsanız, özellikle hormon benzeri etkileriyle bizim hormon dengelerimizi bozuyorlar. Tiroidle ilgili bir bozukluk da mesela kadın kısırlığına sebep olabilir. Sıcak malzemeleri plastik kaplara koymamak lazım. Bak koca manşeti verdi, görüyor musunuz? Kadın yumurtasında, kadın rahminde de öyle mucizeleri söyleyebilir miyiz hocam? O daha büyük bir mucize. Ya. Kan, testis bariyeri sağlıklı değilse sperm sağlıklı değildir. Aslında bu bozulma dediğiniz gibi çocuk yaşta değil, bebek yaşta bile değil, eksi yaşta bile oluyor. Anne karnında. Efendim merhabalar. Kendisini kanalımızda birkaç kere konuk ettik. Bir kere daha çok faydalı bilgilerle bizimle. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul. Hakan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün heybemizde neler var? Bugün kısırlığı konuşacağız. Çünkü bir artık özellikle kendi ülkemiz için bir beka problemi olduğunu ben düşünüyorum. Doğum oranımız düştü, nüfusumuz yaşlanıyor. Ortada reel bir problem var. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle doğru. Tabii Türkiye'de doğurganlıkta düşme var. Bu sadece kısırlık değil. Yani çiftler biraz çocuk sahibi olma isteklerinde de geçmişe kıyasla azaldığı bir gerçek. Ekonomik ve sosyal bir sürü sebepleri var tabii ki bunun. Ama dünya geneline baktığımızda da doğurganlıkta, yani çocuk sahibi olmak istediği halde çocuk sahibi olamamada, biz buna kısırlık diyoruz, ciddi bir artış var. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Bir çift evlendiğinde yaşı da uygunsa, yani bir yaş problemi yoksa, normal bir cinsel birleşmede söz konusuysa, normalde bir yıl içerisinde bunların çocuk sahibi olmaları beklenir. Normal olan budur. Ama olmuyorsa işte bir yerde bir sorun var, bir infertilite sorunu var demektir. Gerçekten baktığımızda da sayılar da bize gösteriyor. Yani 50 yılda kıyasladığımızda doğurganlıkta, yani çocuk sahibi olmak istediği halde çocuk sahibi olamamada olağanüstü seviyede bir artış var. Yapılan incelemeler, mesela spermlerle ilgili hani bunun somut bazı delilleri var mı? Evet, istatistiki delilleri var. Ya bunun bir sebebi olmalı. Bakıldığında da somut bazı veriler de karşımıza çıkıyor. Mesela yapılmış bir araştırma var. Çok da geniş çaplı bir çalışma. 1973 ile 2018 yılları arasında gibi bir meta-analiz raporunda, yani tıbbi inceleme, çok geniş çaplı tıbbi incelemede, yani aşağı yukarı yapılan şey şunu gösteriyor ki sperm sayılarında, yani başlangıçla sonuç arasında %50'ye yakın bir azalma var. Çok ciddi bir rakam. Bu 100 yıl geriye gittiğimizde bu azalma %50'den çok daha fazla. Yani ciddi bir şekilde normal erkeklerin sperm değerlerinde bir bozulma var, azalma var. Bu ciddi bir sorun. Yani ciddi bir sağlık sorunu. Sadece erkeklerde değil, kadınlarda da yumurta rezervinde, yumurta kalitesinde, doğurganlıkta ciddi bir sorun var. Ve bir insanlığı neredeyse tehdit edecek boyutta. Yani bu sürecin devam ettiğini düşünürseniz, insanlık belki de 20-25 yıl sonra, çok uzun değil, yani yüzyıllar sonrasını konuşmuyoruz. Belki 20-25 yıl sonra çocuk sahibi olmak belki de imtiyaz sahibi olmak gibi bir şey olacak. O kadar nadir görülen bir şey olacak. Evet, Bu çok tehlikeli bir şey hocam ya. Korkunç tehlikeli. Yani fütüristik filmlerde gördüğümüz tabloları adeta yaşıyoruz. Bir pandemi şeklinde gerçekten insan doğurganlığında ciddi bir sorun yaşanıyor. Bu büyük bir sağlık sorunu, büyük bir sosyolojik sorun. Yani ne derseniz deyin, büyük bir... Görünmeyen bir gizli saldırı altındayız gibi bir şey aslında. Evet, insan olarak, insan bünyesi olarak belli ki bir doğal olmayan bir ortamda ve bir zamanda yaşıyoruz. Ve bu ortam ve zaman özellikle son 50 yılda, özellikle de son 20 yılda bizim doğurganlığımızı,
Yani çocuk sahibi olma durumumuzu hem erkekler aleyhine hem de kadınlar aleyhine bozmuş durumda. Bu çok büyük bir sağlık sorunu, çok büyük bir tehdit. Katılıyorum. Bugün ülkemizde de bakıldığında yani çiftlerin neredeyse 1/5, dedim ya bu oran her geçen gün artıyor. Neredeyse 1/5 kısırlık sorununu, yani çocuk sahibi olmak istediği halde bir yılda kısırlık sorununu yaşıyor. Bakın 1970'li yıllarda bakıldığında sperm sayılarında erkeklerde yıllık %1.1'lik azalma vardı. Evet, sperm sayılarında azalma oluyor da ama bu oran yılda %1.1'di. Şu an 2.6'yı geçmiş durumda. Yani 2020 yılından sonraki dönemde bakıldığında %2.6'yı geçmiş durumda. Büyük bir sorun yaşıyoruz. Kısırlıkla ileriye ilgili. dönük bir projeksiyon tutarsak bu yükseliş hızına bakarak nasıl bir dünya o zaman? Yani düşünün ki şu anda mesela Dünya Sağlık Örgütü herkeste bu tablo görüldüğü için, mesela erkek sperm değerlerinde herkeste bu sperm değerleri görüldüğü için normal tıpta şudur. Yani herkesin gözünün görme mesafesi işte bir gözün görme standardını belli eder. Yani kimseyi sen 30 kilometre ötedeki bir cismi göremiyorsun diye suçlayamazsın. Niye? Bir gözün görme kapasitesi vardır. Tıpta bu insanların, herkesin yaşadığı standart normali belli eder. Bugün Dünya Sağlık Örgütü sperm değerleri açısından 15 milyonun üzerinde 1 mililitrede 15 milyonun üzerinde, yani 16 ve fazlası milyon sperm sahibi olmayı normal kabul ediyor. Ama daha önceki Dünya Sağlık Örgütü standartlarında bu 19 milyondu. Daha eskilerde daha yüksekti. Yani herkes de azalınca, hasta olan insanlardan bahsetmiyorum. Bakın, bir insanda bir hastalık vardır. Onda vücut fonksiyonları, biyolojik denge bozukluğu vardır. Ve dersiniz ki sen hastasın, normal standardın dışındasın. Bugün normal standardın düştüğünü konuşuyoruz. Yani erkeklerin genelinde sperm sayısında bir düşüklüğü görüyoruz. Aslında Dünya Sağlık Örgütü anormali normal kabul ediyor. Doğru mu anlıyorum? Geçmişe göre yani geçmişteki insanlara göre bizim şu anda yaşadıklarımız anormal. Yani bundan 50 yıl önceki Dünya Sağlık Örgütü bizim şu anda yaşadığımız normali ciddi bir sağlık sorunu, hastalık durumu olarak ifade ediyorken bugün biz normali yaşıyoruz. Çünkü yaşadığımız hayat, her yönüyle bizi kuşatan bu hayat aslında bize yabancı. Yani bünyemizin istediği, biyolojimizin istediği bir yaşam yaşamıyoruz aslında. Biyolojimiz ne istiyor, biz ne yapıyoruz şu an? Tam tersini yapıyoruz. Yani ne ama örneklendirsek mesela. Sebeplere gelirsek, yani peki bu niye oluyor? Yani ne oluyor da bu bozulma gerçekleşiyor? Aşağı yukarı bakıldığında hem kadınla ilgili hem de erkekle ilgili benzeri sebeplerin varlığını görüyoruz. İşte çevrede, özellikle çevresel faktörler bunda çok önemli. Genetik faktörler değil bunu belli eden şey. Yani evet, bazı genetik kalıtsal anne ve babadan gelen bozukluklar da kısırlıkta rol oynar. Ama bu 25 yılda, 50 yılda insan genetiği değişmedi. Genetiği değişmediği halde bunu yaşıyoruz. Demek ki bugünkü yaşadığımız koşullarla ilgili bir ortam var. Bunda pek çok şey var. Bunlardan bazıları çevremizde, yaşam içerisinde belki de farkında bile varmadan sürekli maruz kaldığımız toksik, zararlı maddelere maruziyet. Bu önemli sebeplerden bir tanesi. Bunlardan bazılarını biz kendi tercihimizle yapıyoruz. Sağlığa zararlı olan tütün ve tütün ürünleri, alkol alışkanlığı gibi şeyler de kısırlıkta etkili olmakla beraber bunlar bizim tercihimizle hayatımıza giren şeyler. Ama bir de farkına olmadan, ama hayatının içinde, hani suyun içindeyiz ama suyu farkında olmayan balıklar gibi. Hava kirliliği. Yani bugün sanayi atıklarından tutun da pek çok atıkların havada bulunması, hava kirliliğine, egzoz dumanları, her iki büyük şehirlerde düşünün. Bunların her biri zararlı, toksik maddeleri içeriyor. Başka pek çok kullandığımız eşyalar ile biz zararlı maddelere de maruz kalıyoruz. Hangi eşyalar? Bu zararlı maddeler toksik maddeler de olabilir.
veya hormon etkileriyle bizim hormon dengelerimizi kadın ve erkekte bozan maddeler de olabilir. Mesela bisfenol A ve ftalat gibi maddelerin, özellikle plastik benzeri katkı maddelerinde bulunan bu maddelerin son yapılan incelemelerde bu kısırlıkta rol almış olabileceğini gösteren pek çok bilimsel çalışmalar var. Yani plastiği, işte sertliğini vesairesini sağlasın diye kullanılan maddeler sürekli kullandığımızda maruziyetle beraber özellikle hormon benzeri etkileriyle bizim hormon dengelerimizi bozuyorlar. Kısırlıkta bu da önemli bir faktördür. Yani hormon dengelerinin bozulması da kısırlığın sebeplerinden bir tanesidir. Bu maddeler sebep olabiliyor. Bir örnek vereyim mi hocam? Evet. Mesela mutfakta hanımların kullandığı plastik gereçler. İşte plastik saklama kapları bunlardan bir tanesi. Olabildiği kadar hele ki sıcak malzemeleri plastik kaplara koymamak lazım. Bak koca manşeti verdi, görüyor musunuz? Evet. Sıcak yemekleri sakın plastik kaplara koymayın. Kesinlikle cam ve çelik ürünleri tercih etmek lazım. Yani normalde belki soğuk olanları bile mümkün olduğu kadar plastik kaplara saklamamak gerekirken sıcak malzemelerin, sıcak gıdaların, sıcak içeceklerin plastikle veya bu tip içinde zararlı katkı maddeleri bulunabilecek plastik içerikleriyle maruziyeti tehlikeli. Oyuncaklarda bile hele ki yani standartlara uygun üretilmemiş oyuncaklarda bile pek çok zaman zaman haberlerini duymuşsunuzdur. Çocuklar için işte kanserojen maddeler içerdiği tespit edildiği pek çok vakaları görüyoruz. Ya bunlar sadece kansere sebep olucu maddeler değil, kısırlık üretimini de yani kısırlık oluşmasını da bozabiliyor, sebep olabiliyor. Daha çocuk yaşta vurmaya başlıyor yani. Düşün, o oyuncaklar aracılığıyla. Evet. İleri 2 yaşa geldiğinde kadında yumurta, erkekte sperm kalmıyor çocuk yapmak için. Aslında bu bozulma dediğiniz gibi çocuk yaşta değil, bebek yaşta bile değil, eksi yaşta bile oluyor. Anne karnında. Yani annenin maruz kaldığı toksik maddeler karın içerisindeki, yani annenin büyüttüğü bebekte bile, daha doğum olmadan bile genetik bozukluklara veya endokrin bozukluklara sebep olabiliyor. Ve bu bozulma dediğimiz gibi doğumdan sonra da devam ediyor ve bugün gördüğümüz tablo maalesef çok tehlikeli bir tablo. Hocam mesela kimyasallar, temizlik malzemeleri, bunlar da hormon bozucu mu? Yani bunların içerisinde de zararlı maddeler var olabilir veya var olan zararlı maddeler böyle sonuçlara sebep olabilir. Olabildiği kadar toksik madde içeriği sıfır olan madde kullanmak lazım. Bir şeyleri, yani kozmetikten tutun da şeye kadar. Hangi birinde uğraşacağız? Kozmetikle mi, temizlik malzemeleriyle mi, evdeki araç gereçlerle mi, yediklerimizle mi? Burada önemli olan şey şu. Bir de belki normal sınırlarda kabul edilen veya işte belli bir seviyenin altında olduğu için kabul edilen maddelerin uzun süreli ve birikim, farklı bulaşma unsurlarıyla birikim oluşturması da yine benzeri problemleri oluşturabilir. Diğer önemli çok sorunlardan bir tanesi özellikle sebze ve meyvelerdeki, meyvenin temizliğinde maalesef yaşadığımız sorun. Tarımsal ilaçlar, zirai mücadelede kullanılan ilaçlar da yine aynı şekilde toksik etkileriyle, kimi hormon benzeri etkileriyle bizim vücudumuza zarar verebiliyor. Sperm gelişimini veya oosit, kadın yumurta gelişimini bozabiliyor. Bunlar için özellikle hani çok iyi temizlik yapmak lazım. Hani bu ilaçları kullanmayalım. Diyorlar. İçine işliyor diyorlar hocam sebze ve meyvelerin. Dediğiniz gibi yani içine işlediyse zaten problem. O yüzden kabukları soyulun deniyor. İşte bazı sebzeleri, işte meyveleri kabuğunu soyarak. Aslında kabuklarıyla beraber yemek tercih edilecek bir şeydir. Ya dalından koparıp yediğimiz günler nerede hocam? Ne oldu bu dünyaya? Maalesef bunlar geride kaldı. Sadece suyla temizlemenin de bu artıkları, zararlı bu kimyasalları temizlemede yetmediği ortaya çıkıyor. Özellikle karbonatlı suyun içerisinde beklemek, yani %90'lara kadar belki bunlardan arındırmada faydalı olabiliyor. Sadece bu değil aslında. Yani yaşam tarzımız da vücudumuzda
pek çok sistemi bozduğu gibi, bu hormon sistemidir, hücresel sistemdir, bozduğu gibi bizi de bozuyor. Mesela uykunun eksikliği, Doğru. uyku düzeninin bozukluğu, hareketsiz hayatın varlığı. Hareketsiz hayat da vücudumuzda oluşturduğu enflamasyonla, bağışıklık sistemi denge bozukluğuyla pek çok vücudun faydalı olan sistemlerine zarar vermesiyle bize zarar veriyor. Bu kronik hastalıklar için de böyle. Doğru. Kronik hastalıkların oluşmasında da bu sebep olduğu gibi vücudun en hassas sistemi olan üreme sistemlerini bozmada da maalesef ne oluyor? Etkili oluyor. Beslenme çok önemli bir faktör. Bozuk beslenme yine bu süreci etkileyen unsurlardan bir tanesi. Enflamasyon yapıcı gıdaları çok tüketmek, çok işte kızartmaları çok fazla tüketmek, çok fazla şeker ve fruktozlu gıdaları fazla tüketmek. Mesela özellikle çok fazla işte glukoz, yani şekerli gıdaları, rafine şekerleri çok barındıran gıdaları, beyaz ekmeği bol bol tüketmek neye sebep oluyor? Kan şeker seviyesini yükseltiyor. Bu insüline yükselmeye sebep oluyor. İnsülin direncine sebep oluyor. İnsülin direncinin yüksek olması evet şeker hastalığının, yani diyabet dediğimiz şeker hastalığının temel mekanizması olduğu gibi kısırlıkla ilgili hastalıkların da önemli mekanizmalarından bir tanesi. Mesela polikistik over, kadınlardaki kısırlıkta önemli sebeplerden bir tanesi olan polikistik over, yumurtlama bozukluğunun en sık görülen sebebinde biz neyi görüyoruz? Yine bu şeker yüksekliğini, insülin direncini görüyoruz. İnsülin direncinin olması vücutta enflamasyonu artırıyor. Yani enflamasyonu da artırıyor. Enflamasyon dediğimiz tablo, yangı dediğimiz tablo, vücutta bir iltihap var demek mi bu hocam? Mikrobik değil bu. Bizim yangı tıpta yangı dediğimiz bir enflamatuar durum. Hele ki bu kronik, subklonik, yani doğrudan kan değerleriyle bile göremediğiniz kronik, uzun süreli var olan iltihap, hiper insülinde de, hiper şekerin varlığında da olur. Başka faktörlerle de olur. Biz vücudumuzda o iltihap yüksekliğini mesela fark edemezsiniz. Belki yorgunluk anlayamazsınız. En bariz kendini neyle yorgunluk, halsizlik, mutsuzluk gibi belki hani gözüken faktörlerle olabilir ama bu inflamasyon mesela obezite oluşmasını kolaylaştırır. Pek çok hastalığın oluşmasını kolaylaştırır. Bağışıklığın bozulmasına sebep olur. Psikolojinizi bile bozar kronik enflamasyon. Ama bu bahsettiğimiz enflamasyon hücreleri de bozuyor. Erkeklikle ilgili sperm hücrelerini ve bunların yapılarını bozuyor. Kadınla ilgili oosit dediğimiz, yani yumurta hücresini bozuyor. Bunların ikisinin birleşmesini bozuyor. Birleşen yumurtanın rahimin içerisine yerleşmesini bozuyor. Bu iltihap sadece iltihap da değil, hepsi birbirine bağlı. Bir ağ gibi. İltihap da, toksik maddeler de, bu az önce saydığımız zararlı unsurlar da, besinlerdeki zararlı etmenler de hücresel dengeleri çok hassas takip edilen kadın ve erkek hücresel dengelerini bozuyor. Bakın mesela örnek vereyim. Spermin üretilmesi çok basit bir olay değil. Belki de vücudun en kompleks olaylarından bir tanesi. Sperm hücresi, testis vücudun dışındadır. Diğer hücreler gibi değildir. Niye? Serin bulunması lazım. Yani 2-3 derece kadar vücudun içerisinde bulunmaması lazım. Mesela dışarıda bir bölgede aslında. Dışarıda olması lazım. Çünkü bu hücrelerin sağlıklı olması ve yaşaması için buna ihtiyaç var. Kriptorşizm dediğimiz bir hastalıkta, inmemiş testis dediğimiz hastalıkta testis karın içerisinde kaldığında, hele ki erken yaşta 1-2 yaşta fark edilip ameliyat yapılıp testis dışarıya alınmadıysa, o sıcak etkisiyle, vücudun 37,5 derecelik sıcak etkisiyle ne oluyor? Sperm hücreleri zarar görüyor. Yani vücut, düşünebiliyor musunuz? Testisi dışarıya alarak ona özel hale getiriyor. Ve bu hücreler, sperm hücreleri vücudun diğer hücreleri gibi değil. Genetik yapıları bölünme suretiyle, mayoz bölünme suretiyle yarım kromozom sahibidir. Hani yarım elma gibidir. Vücudun her hücresinin genlerini tam bir elma diye düşünürsek,
aslında sperm hücreleri yarım elmaya sahip, yani yarım genlere sahiptir. Niye? Çünkü diğer elmanın yarısı da kadından gelecek, birleşecek ve yine bir elma, tam genetik, tam bir elma olacaktır. Yani sperm hücreleri yarım gene sahip olan mayoz bölünme geçirmiş hücrelerdir. İşte hücrelerin mayoz bölünme geçirmeleri bambaşka bir mekanizmayı ilgilendiriyor. Kan testis bariyeri dediğimiz bir bariyer var. Yani bu nasıl mükemmel bir mekanizma, bunu anlatmak için söylüyorum. İşte saydığımız toksik maddeler, enflamasyon, oksitleyici maddeler, kimyasallar, o yaşam tarzındaki bozukluklarımız vesairelerimiz bu mükemmel sperm üretim yapısını bozuyor. Buradaki sperm kök hücrelerini bozuyor. Buradaki kan testis bariyeri dediğimiz bir bariyeri bozuyor. Vücut spermlerin üretiminde çok sağlıklı olsun diye özel bir bariyer koymuş. Düşün. Ve o bariyer kandan her maddeyi süzüyor. Besinleri süzüyor, toksik maddeleri engelliyor. Bazı mineralleri, bazı elektrolitleri seçici bir şekilde çekiyor ki sperm daha iyi büyüsün. Bir bariyer var. Gümrük kapısı gibi bir bariyer var. Testiste sperm hücrelerini koruyan bir bariyer var. Ama siz bu bariyeri bozduğunuzda, kan testis bariyerini bozduğunuzda ne oluyor? Toksik maddeler, kandaki toksik maddeler, iltihabi maddeler sperm hücrelerine nüfuz ediyor ve sperm hücrelerini bozuyor. Demek ki kan testis bariyeri sağlıklı değilse sperm sağlıklı değildir. Sperm hücreleri zarar görmüştür. Peki o zaman demek ki tedavi için baktığımızda, bunları niye anlatıyorum? Bizim ilgi sahamız fitoterapi. Evet. Fitoterapiyi de biraz sonra konuşacağız. Evet. Bu mekanizmalarda tıbbi bitkilerin etkileriyle ilgili o kadar çok araştırmalar yapılmış ki Oraya gelmeden. Gelme. Ne olur. He. Yok, bir Yok, hekim gelmeyeceğim. olarak bak, karşımda bir hekim konuşuyor. Bunun cevabını almazsam olmaz. Hocam siz anlatırken ben diyorum ki hekim olsam her gün yaratım mucizesine şaşırırdım. aynen öyle. Şaşırmamak mümkün. biz de Bak hayatımda şaşırıyoruz. ilk defa duydum. Allah testis sağlıklı olsun diye vücudun dışında bir yere yerleştiriyor. Aynen Onlar öyle. serin ve soğukta kalsın diye. Ama sonra insan geliyor onu da bozuyor. Bana bir tane de şey söyleyeyim bir hekim olarak ve bir fitoterapist olarak. O mucizelere her gün tanıklık ediyorsunuz. Kadın yumurtasında, kadın rahminde de öyle mucizeleri söyleyebilir miyiz hocam? O daha büyük bir mucize. Ya. Yani Kadın yumurtası da vücudun en büyük hücrelerinden bir tanesidir. Çok özel bir yapısı vardır. Çok özel bir yapısı vardır. ATF ve mitokondri açısından çok zengin bir yapısı vardır. Spermi seçer. Sperm onunla birleşirken özel bir reaksiyon geçirerek spermin genleri onun içerisine yerleşir. O hücre, hani iki elma, yarım elma birleşip tam hücre olduktan sonra kadının yumurtalığından çıkar. Bakın bunların hepsi gerçekleştikten sonra çocuk oluyor. Yani bir gamet oluşuyor, yumurtadan çıkıyor, çıkmazsa anovülasyon, işte adet görememe dediğimiz tablo oluşuyor. Mesela polikistik overde çoğu kez bu var. Yumurtlamama, yumurta oluştu, çift gene sahip tam elma oluştu ama rahimden çıkamadıysa, yumurtalıktan çıkamadıysa anovülasyon, yumurtlama bozuk. Tüplerden rahimin içerisine gidiyor. Tüpler kapalıysa, bakın kadın kısırlığını konuşuyoruz. Tüpler kapalıysa bu olgunlaşan şey gidemiyor. Rahimin kendisi sağlıklı değilse tutunamıyor. Rahimin içine tutunamıyor. Yapısı bozuksa birleşen o çift elmanın, yani tek elmanın yapısı bozuksa çoğalma gerçekleşmiyor. Bunun gibi mesela başka mekanizmalar daha var. Bakıldığında erkek ve kadın kısırlığının evet bir sürü sebepleri var. Ama bazen de bakıyoruz %30'a yakın sebep bile bulamıyoruz. Allah Allah. Ne olmuş olabilir? Baktık sperm değerleri düzgün. Kadının yumurtası düzgün. Hormon değerleri düzgün.
bir morfolojik, anatomik bir bozukluk yok. Diyoruz ki sebebi belli olmayan infertilite. Ama çağımızda, özellikle yakın çağda bu konuyla ilgili, özellikle sebebi belli olmayan infertilitede epigenetik bozuklukların da etkili olduğu görülmüştür. Hayda, şimdi yeni bir saha çıktı. Epigenetik bozukluk nedir? İşte o yaşadığımız bütün bozuk hayat, bizi kuşatan hayat genlerimizi değiştirmiyor. Kromozomlarımızı değiştirmiyor. Ama kromozomlarımızın çalışmasını bozuyor. Ya bazı kromozomların çok çalışmasını ya da bazı kromozomların çalışamamasına sebep oluyor. Mesela örnek vereyim size. İlk hücre oluştu. Bu ilk hücrenin rahimin içerisine tutunması için bazı orada reseptörlere yapışması lazım. Yani rahimin içerisindeki bazı tutaçlar onu yakalayacak, rahime tutturacak ve büyüyecek. Evet, tutaç var ama tutaçı oluşturan genlerde epigenetik bozulma olunca gende bir bozukluk olmadığı halde. Yani bakıyorsunuz, kromozom incelemesini yapıyorsunuz, gen bozuk değil. Ama o tutaçı oluşturan genin çalışması bozulduğu için yaşam tarzı işte, tutaç bozukluğu yok ve o hücre rahimin içine oturamıyor. Epigenetik bozukluklar kan testis bariyerinin çalışmasını engelliyor. Epigenetik bozukluklar enflamasyonu sebep oluyor. Epigenetik bozukluklar kadın ve erkek kısırlığında çok önemli bir yer oluyor. Ve bu günümüzde son derece artan bir şekilde dikkat çekiliyor ve bilim dünyası kısırlıkla mücadelede bu genlerde bir bozulma olmadığı halde, kalıtsal anneden babadan gelen bir bozukluk olmadığı halde çevresel koşullar ve zararlı toksik unsurlarla genlerin çalışmasının bozulması kısırlığa sebep olur diyor. Çözümü konuşacağız ama önce bir şey söyleyeceğim. Modern insana bakın hocam. Telefon sürekli böyle. Yumurta mı kalır, sperm mi kalır? Laptop buraya konuluyor. Evet, mesela İşte biz, şimdi, manyetik bozulma, aynen, bunun sebepleri, radyoaktif bozulma, bunun sebepleri, sıcaklık unsuru. Bakın laptopun sıcaklığın, biz ne dedik? Sıcaklık bir bozucu faktör dedik. Erkekte mesela damar genişlemesi, varis dediğimiz tablonun testiste görülmesi, varikoselin oluşması başka faktörleri de devreye sokarak sıcaklık oluşturur testiste. Ve bu sıcaklık artışı spermi bozar. Ama siz sıcak bir laptopu getirip kucağınıza saatlerce koyuyorsunuz. Çok fazla sıcak suya, kaplıca vesairelere maruz kalıyorsanız, çok fazla ısıyla ilgili işte, mesela bazı insanlar, çalıştıkları fırıncılar vesaireler çok fazla ısıya maruz kalınca ne oluyor? Orada da hasar oluşabiliyor. Testislerde hasar oluşabiliyor. Eskiden büyüklerimiz taşa oturma çocuğun olmaz derlerdi. Şimdi genç kızlara baktığımızda hocam geçmedi bu moda. Crop toplar, göbeği açıkta bırakan bu eski bilgilerin de bugün çocuk sahibi olamamakta ilintisi var mı? Giyimdir, kuşamdır, taşa oturmaktır, olmaz, ne olur bileyim. mu? Özellikle mesela gençlerde hani sıkı, dar pantolon giymek özellikle cinsel fonksiyon organlarının kanlanmasını bozabiliyor. Yani siz daralttıysanız, bir anlamda damarları da daralttıysanız ne oluyor? Oradaki kanlanmayı da bozuyorsunuz ve bu da özellikle gençlerde infertilitenin sebeplerinden bir tanesi olabilir. Çok sıkı, dar giyinmek, çok dar aynı şekilde. Çok fazla dar kadın ve erkek için de tabii ki, geçerli. Her ikisinin de Bak, öyle. görüyor musun? Eski bilgi, kadim bilgi her zaman cepte. Kesinlikle öyle. Kısırlıkla ilgili faktörlerden bir tanesi de zaten dolaşım bozukluğu. Bu dolaşım bozukluğu büyük damarlardaki tıkanmayla ilgili değil. Mikro seviyede, hücresel boyutta mikrosirkülasyon dediğimiz ince kan akışları, organları besleyen, yani spermi veya kadında yumurtayı besleyen damarlardaki mikro dolaşım bozukluklarının da infertilitede bir faktör olduğu bulunmuş. Bir başka konu, bakın hep tıbbi mekanizmalardan bahsediyoruz. Çünkü kısırlığı anlayabilmek için
kısırlığın oluşum mekanizmalarını anlamak Doğru. gerekiyor. Kısırlığın oluşum mekanizmalarını anlayamazsanız kısırlığı çözemezsiniz. Bu mikrosirkülasyonun bozulması, damar mikro yapılarının bozulmasının sebeplerini bilemezseniz bunu düzeltemezsiniz. Bir başka bozulan mekanizma neler oluyor dedik ya, bozulan mekanizmalardan bir tanesi otofajinin bozulması. Kısırlıkla otofajinin Ne ilgisi var? Otofaji dediğimiz şey şu. Vücudun hücresel boyutta temizleme mekanizmasıdır bu. Otofaji hücresel boyutta hücrenin kendini temizlemesidir. Neden temizlemesi? Protein üretimi sırasında hücrelerde, bu spermde de, sperm kök hücresinde de veya kadın yumurta hücresinde de geçerlidir. Artık proteinler oluşur hücre içinde ve bu çöp diyebileceğimiz bu birikimler çoğaldığında hücrenin çalışmasını bozar. Yani sperm çalışamaz, spermin yapısı bozulur, DNA'sı bozulur, kadında da yumurta bozulur. Peki düzelme için ne olması lazım? Otofajinin, yani bu iç artıkların temizlenip hatta enerjiye dönüştürülerek kullanılması dediğimiz temizlik mekanizmasının devreye girmesi. Enflamasyon bunu bozuyor. Bakın hepsi birbirine bağlı. İlintili, doğru. Enflamasyon bu otofajiyi bozuyor. Otofaji bozulunca sperm parametreleri bozuluyor. Otofaji bozulunca yumurta kalitesi bozuluyor. Otofaji dediğimiz hücresel yenileşme bozunca oluşan hücrenin gelişmesi bozuluyor. Başka bir faktör oksitleyici maddeler. DNA'yı bozuyor oksitleyici. Zararlı toksik maddeler, oksitleyici maddeler DNA'yı bozuyor. Şimdi spermin DNA'sını bozduktan sonra o spermden siz bir şey bekleyebilir misiniz? Asla. Yumurtanın DNA'sı bozulduktan sonra siz ondan bir hayat bekleyebilir misiniz? Onun hücre zarı bozulduktan sonra, mitokondrisi bozulduktan sonra bekleyebilir misiniz? Bekleyemezsiniz. Yani demek istiyoruz ki organel boyutunda, hücresel boyutta aslında bir savaş veriyoruz. Yani anlıyorum ki buraya kadar söylediklerinizden sebepsiz değil. Değil. Yaşadığımız kısırlık pandemisi. Tesadüf değil. Evet. Gelelim çözüme. Asıl burası önemli hocam. Size gelen kısırlık tedavisi görmek isteyen kişilere nasıl bir fitoterapik destek veriyorsunuz? Şimdi fitoterapi çözümü mesela kısırlıkta, oradan başlayalım. Fitoterapi kısırlıkta da faydalı olan çok önemli bir tedavi yöntemi. Geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Fitoterapi bitkileri tedavide kullanma olayıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Doğru. Avrupa'nın onayladığı, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir tedavi yöntemidir. Sadece hekimlerin yapabileceği bir tedavi yöntemidir. Standartize, kontrollü tıbbi bitkilerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Tıbbi bitkileri kullanmak, kısırlıkta da dahil olmak üzere tarih boyu bilinen bir realitedir. Yani kısırlık dediğimiz tablo, evet bugün bir pandemi şeklinde çok artmıştır. Bu doğru. Arttığı bir gerçek. Konuşuyoruz. %50, %100'e yakın bir artış var. Daha fazla bir artış var. Ama sonuçta kısırlık şimdi ortaya da çıkmadı. Geçmişte de kısırlık yaşandı ve geçmişte de kısırlık yaşandığında insanlar bunları tedavi etmek için bir şeyler, Bitkilerden faydalandı. kullandı. Yani İbn Sina bitkiyi kullandı. Hipokrat bitkiyi kullandı. Çin'deki, Hindistan'daki, Güney Amerika'daki yerliler de dahil olmak üzere bitkileri kullandılar. Bu fitoterapinin geleneksel kadim tıbbi bilgileri. Ama günümüzde bilimsel araştırmalar bu az önce saydığımız ve sayamadığımız pek çok mekanizma ile ilgili olarak hormon dengeleriyle ilgili olarak, kısırlıkta hormon dengeleri önemli. Yani beyinden ve gonadlardaki hormon dengesi kısırlıkta çok önemli. Enflamasyonun kısırlıktaki öneminden bahsettik. Oksitleyici maddelerin kısırlıktaki öneminden bahsettik. Epigenetik faktörlerin kısırlıktaki öneminden bahsettik. Otofajinin kısırlıktaki öneminden bahsettik. Pek çok mekanizmadan bahsettik. İşte bu mekanizmalarla ilgili olarak da pek çok günümüzde modern incelemeler yapıldı. Ve bu bilimsel veriler kısırlıkta da bizim çok etkili bir şekilde
tıbbi bitkileri kullanabileceğimizi Doğru. ortaya koydu. Hocam Tabii evde ki. böyle kendimiz deneyerek değil herhalde, değil mi? Kesinlikle. Bir uzmana mı gitmeliyiz Kesinlikle yoksa? fitoterapi ancak bu konuda yetkili, eğitimli, Doğru. hatta bence bir de tecrübeli. Çünkü orada da doz önemli. Nasıl ilaçta tabii doz ki. önemliyse. Kesinlikle. Yani her durum için kullanacağınız bitki de farklıdır. Yani bir hormon bazen mesela hormonal bozukluklar, tiroidle ilgili bir bozukluk da mesela kadın kısırlığına sebep olabilir. Ya sizin buna yönelik bir tedavi vermeniz lazım. Doğru. Mesela prolaktin yüksekliği vardır, buna yönelik bir tedavi vermeniz lazım. Polikistik dediğimiz tablo bir metabolik durumdur. İnsülinin yüksek olduğu, insülin direncinin olduğu, kronik enflamasyonun olduğu, androjenin yani testosteronun yüksek olduğu bir durumdur. Bunu bilirseniz, hastalığın ne olduğunu bilirseniz buna etkili bitkileri kullanırsınız. Yumurta rezervini ne durumda? Bunu bilirseniz buna yönelik tedaviyi kullanırsınız. Spermde de öyle. Mesela biz kısırlıkta, erkek kısırlığında neleri görüyoruz? Sperm azlığını görüyoruz. Sonuç itibariyle o saydığımız bütün mekanizmalar spermi bozuyor. Neyi bozuyor? Spermin sayısını bozuyor. Olması gereken sayı kadar spermi yok. Ne oluyor? Kısırlık. Olması gereken sperm hareketliliği yok. Spermin belli bir hareketinin olması lazım ki hem gidecek Hedefe yumurta, ulaşsın. Yumurta hücresine Kadın ulaşacak. seçiyor dediniz ama. Evet doğru kadın seçiyor. Kadın seçiyor dediniz. Ama- Orayı ıskalamadım. Ama giden hücreler içerisinden kadın seçiyor. Hücre gidemezse. O yine de kadın seçiyor. Hocam şu mutlu sona bağlayalım. Şimdi kaç yıldır bu destekleri veriyorsunuz insanlara? Yani ben Hem kanser hem kısırlık hem başka rahatsızlıklar. 25 yıldır 25 fitoterapiyle yıl. ilgileniyorum. Şimdi sizin yayından önce öğrendim. Hocanın 5 tane torunu var, Allah bağışlasın. Ama o zaman ben anlıyorum ki fitoterapik desteklerle sizin Türkiye çapında pek çok torununuz var diyebilir miyiz? Yani pek çok insanın çocuk sahibi olmasına yardımcı Ne olmak güzel. bizim için en büyük mutluluk. Ben kısırım, çocuk sahibi olamıyorum Hı hı. diyen pek çok aile var. Biz tabii ki her tıbbi yöntemi de bunların uygulamalarını da Mutlaka. tavsiye ediyoruz. Mutlaka. Ama fitoterapinin en güzel tarafı şu. Hem korunmada etkili, bakın kısırlık oluşmasın diye. Yani kısırlığa herkes müzdarip aslında. Sağlıklı gördüğümüz bireyler de. Hele ki evlenme yaşını ileriye atmış çiftler için, Doğru. kişiler için evlenmese bile sizin hem spermleriniz erkekler için hem de yumurtalarınız bir şekilde zarar görüyor. Pek çok zarar görüyor. Doğru. Dolayısıyla biz tıbbi bitkileri aslında korunma maksatlı da bu dönemde Doğru. de kullanabiliyoruz. Şimdi henüz evlenmiyor. Evet. Yaşı da giderek yükseliyor diyelim birinin. Kendini koruma maksatlı yumurtasını ya da spermini fitoterapik destek alabilir. Kesinlikle. Erken menopoza giriliyor hocam. Bunun için de fitoterapik destek veriyor musunuz? Erken menopozda, yumurta yetmezliğinde, polikistik overde, Çok iyi. endometrioziste, miyomda yani Çok kadında iyi. miyomda, pelvik enflamatuar bozukluklarda pek çok kadın kısırlığıyla Hormon ilgili bozukluğunda hormon bozukluğu da dahil, hormon bozukluğunda da yani ister işte tiroidin Hı hı. bozukluğu olsun, isterse prolaktinin yüksek olması durumu gibi yani durumlarda şu mu? da Menopozda olan bir hanım hormon replasman tedavisi yerine fitoterapik destekle yerine o açığı demeyelim. giderebilir mi? Fitoterapiyi biz alternatif tıbbi tedavi olarak Ha. değerlendirmiyoruz. Yani diğer tedavilerin yerine mantığını değil, diğer tedavileri devam ettirsin. Ama Fitoterapik destek fitoterapiden lazım. de istifade etsin. Sadece bakın erkeklerde sadece sperm sayısının arttırılmasında, sperm motilitesinin yani hareketinin iyileştirilmesinde, sperm morfolojisinin iyileştirilmesinde değil. Azospermde bile spermatogenez dediğimiz sperm üretim mekanizmalarını devreye sokmada da fitoterapi, tıbbi bitkiler faydalı. Fitoterapi yenileyici, iyileştirici, Doğru. vücudun iyileştirici mekanizmalarını devreye sokucu, otofaji gibi devreye sokucu, önleyici, neyi? Enflamasyonu önleyici, neyi? Oksitleyici maddeleri önleyici, antioksidan etki, antitoksik etki, toksik maddeleri uzaklaştırıcı etki gibi pek
çok mekanizmayla, ben aslında burada bilmiyorum ne kadar vaktimiz kaldı. Aslında vaktimiz bitti ama kısaca başlık başlık alırız hocam. Ben mesela bir iki tane bir şey söyleyeyim. Mesela burada kadmiyumla ilgili bir inceleme yapılmış. Kadmiyum ağır metal. Evet. Bizim mesela kısırlıkta sebep olan faktörlerden çok bir da maruz tanesi. kalıyoruz. Biz bazen tedavilerle de kısırlığa maruz kalabiliriz. Özellikle radyoterapi gibi, kemoterapi gibi tedaviler de Vücuda bunu yüklüyor. hem toksik madde oluşları hem de hücre etkileri dolayısıyla hücrelere zarar verebiliyor. Erkekte sperm, kadında yumurtalık. Özellikle benim tavsiyem bu tip tedavileri almak zorunda. Kanser oldu. Bu tip tedavileri alan kişiler gelecekte bir çocuk sahibi olma gibi düşünceleri varsa hücreleri korumada da faydalı olan fitoterapiden, tıbbi bitkilerden ben şahsen faydalanmalarını istiyorum. Hiçbir sebep belli olmadı. Hiç sebep belli olmadı. Sebepsiz bir infertilite. Aslında sebepsiz değil. Belki laboratuvar testleriyle göremediğimiz bir problem var. Epigenetik olabilir, pek çok şey olabilir. İşte göremediğimiz faktörlerin, vücuttaki bozulmuş faktörlerin iyileştirilmesi yoluyla da kısırlığın önlenmesinde faydalı olabilen bu tedavi yöntemi gerçekten ben altın kıymetinde diyorum. Kesinlikle. Tarih boyu insanlar bu kısırlık problemini aşmada faydalandı. Biz bugün modern bilimin fitoterapi ile ilgili bilgileriyle de çok daha büyük avantajlara sahibiz. Yani hedeflerimiz çok yönlü. Kan testis bariyerini düzeltmek, otofajiyi düzeltmek, enflamasyonu düzeltmek, hormon dengesini düzeltmek, kan akımını, mikrosirkülasyonu düzeltmek, vücutta iyileştirici genetik mekanizmaları harekete geçirmek, epigenetik iyileştirici faktörleri harekete geçirmek, bozucu genetik faktörleri düzeltmek. Yani o kadar çok mekanizmayla tıbbi bitkilerin faydaları söz konusu ki ben diyorum ki kısırlık problemi yaşayan çiftler biz çocuk sahibi olamayız demesinler. Tedavilere dört elle sarılsınlar ama fitoterapiden de istifade etsinler. Biz ne istiyoruz? Doğru. Onların çocuk sahibi Doğru olmalarını, hocam. gülmelerini istiyoruz. Ya bugün konumuz evet kısırlıktı ama hoca fitoterapik destekleri mesela kanser hastalığında veriyor. Allah göstermesin, evlerinizden de ırak olsun ama yakınınızda, çevrenizde böyle bir şey geliştiğinde de Hakan Özkul adı mutlaka geçer. Bugün konumuz buydu ama ben diğer hastalıklarla da ilgilendiğinizi Kesinlikle söylemek istedim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yine bilgilendik sayenizde. Sağ olun, var olun. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.